Merhabalar, Örgü Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Zincir nasıl çekilir? Tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Önce zincir çekimi nasıl yapılır? Bundan başlayalım. İpimizi iki parmağımızın ucuna alıyoruz. Tığımızla ipimizden geçiriyoruz. Diğer ipimizin ucunu tutuyoruz. Tığımızı ipimizden geçirip çıkarıyoruz. Kesinlikle tuttuğumuz yeri bırakmayacağız. İkinciyi geçirdikten sonra tığımızı tutup ipimizi çekebiliriz. Evet, ilk zincirimizi atmış olduk. Her defasında ipimizi alıyoruz ve yuvarlağın içerisinden geçiriyoruz. Alıyoruz, geçiriyoruz. Zincir çekerken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, zincirlerimizi kesinlikle sıkı çekmeyeceğiz. Ben birkaç tane sıkı zincir çekerek size görüntünün nasıl olduğunu göstereceğim. Evet. Bunlar sıkı çekmiş olduğum zincirler. Olması gereken böyle. Sıkı zincir çekersek eğer dönüşlerde trabzan yapmak istediğimiz zaman araya girişler zor olacaktır. O yüzden çok fazla sıkı zincir çekmiyoruz ve çok fazla bol zincir de çekmiyoruz. Şöyle yani. Bu da çok bol olur. Trabzan yaptığımız zaman ipliklerin arası ayrılır. Şöyle olur. Böyle açık bir görüntü oluşur ve çirkin bir görüntü oluşur. Böyle bir görüntü istemiyoruz. Zincirlerimizi normal çekeceğiz. Ne sık ne daha fazla geniş. Eşit. Zincirimizi yaptık. Şimdi tekli trabzanımızı yapalım. Tığımızın üzerine bir tane ip alıyoruz. Tığımızın dibindeki boşluğa değil, yanındaki boşluğa batıracağız. Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz ve tığımızı çıkarıyoruz. Ucundan tutarsak daha rahat tığın içerisinden ipi geçirebiliriz. Tığın içerisine ip alıyoruz. Üçünü birden geçiriyoruz. Tekrar yapıyorum. Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Ucundan tutalım. Üçünü birden çıkaracağız. Her defasında bir sonraki boşluğa batırıyoruz. Üçünü birden çıkarıyoruz. Tığımıza ip alıyoruz. Sonraki boşluğa batırıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Hepsini birden alıyoruz. Tekli trabzanımız bu şekilde. İstediğimiz boyutta, istediğimiz uzunlukta yapıyoruz. Şimdi ikili trabzanımızı yapalım.
Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. Yanındaki bir boşluk, iki boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz. İple çıkardıktan sonra ikisini bir alacağız. Tekli trabzanda üçünü de bir alıyorduk. İkili trabzanda 2 alacağız. Tekrar gösteriyorum. Yanındaki boşluğa batırıyoruz. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmek var. İkisini bir alıyoruz. Yanındaki boşluğa batıyoruz. İkisini bir. Her defasında yanındaki bir boşluğa batıracağız ve ikili alacağız. Evet, ikili trabzanımız da bu şekilde oluyor. Üçlü trabzanımızı gösteriyorum. Tığımızın üzerine 2 tane ip alıyoruz. Yine aynı şekilde bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bu defa 2 alacak şekilde çıkacağız. 1 2 3. Tığımızın üzerine 3 kere ip alıyoruz. Yandaki boşluğa batıyoruz. İki alıyoruz. Evet, ikili ve üçlü trabzan arasındaki uzunluk farkını göstereyim. Sağ taraftaki ikili trabzan, sol taraftaki üçlü trabzan. Tekli trabzanımızı da göstereyim. Evet, tekli trabzan, ikili ve üçlü trabzan. Aradaki farkı görüyorsunuz. Trabzan sayısını artırdıkça uzunluk da değişiyor. Ne kadar uzun yapmak isterseniz o kadar tığın üzerine fazla ip alarak trabzan sayısını artırabilirsiniz. Umarım vermiş olduğum bilgilerden dolayı memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.